Herkese yeniden merhaba. Sosyal medyada benzerini görmüş olabileceğiniz bir geometri sorusuyla karşınızdayız. Buna benzer soru çözümlerini daha önceki videolarda yapmıştık. İzlemek isterseniz videonun sonundaki önerilerden izleyebilirsiniz. Geometriyi sevmeyenlere veya geometri sorusu çözmeye fazla alışık olmayanlara zor gibi görünebilir. Ama birkaç doğru parçası çizimiyle çözüme ulaşacağız arkadaşlar. Tabii bunu görebilmek gerekiyor. Nereden nereye çizeceğiz, dikme mi çizeceğiz, paralel mi çizeceğiz diye. Bunlar önceden sezebilmek için birazcık daha önceden soru çözmüş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yine laf fazla uzattık. Hemen çözüme geçelim isterseniz. Evet, sorumuzda ne verilmiş? Sorumuz aslında bir beşgen sorusu. Beşgenin dört kenarının uzunluğu verilmiş. Bir kenarın uzunluğu isteniyor. Başka bilgi verilmiş mi burada? Evet. Bazı diklikler verilmiş. Mesela AEED'ye dik, DCED'ye dik ve BC AB'ye dik. Yani şu açılar 90 derece olarak verilmiş. İçbükey bir beşgen bu. Bizden AB kenarının uzunluğu isteniyor. Evet. Sorumuz aslında bir Pisagor bağıntı sorusu. Yani dik üçgen sorusu. Ama burada dik üçgenleri için nereden nereye çizeceğiz? Hani neresinin uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar çözüme geçecek olursak şöyle öncelikle AC uzunluğunu bir çizelim. Bakalım ne işimize yarayacak. AC uzunluğunu çizersem arkadaşlar ben ABC dik üçgenini elde etmiş olurum gördüğünüz gibi. Diğer bu kıvrımları görmezseniz, zigzagları görmezseniz ABC aslında bir dik üçgen. Yani bu hipotenüs oluyor. Bir dik kenarda verilmiş. Eğer ben hipotenüs uzunluğunu da bulursam o zaman AB dik kenar uzunluğunu da bulmuş olurum. O zaman bu AC'yi bulmaya çalışalım. Şimdi ben bu şekli yani şurada görmüş olduğunuz iki dik üçgenden oluşan şekli şöyle e, sağa yatırayım ve daha net bir görüntü elde edeyim arkadaşlar. Verilenleri de üzerine yazarak AC'yi bulmaya çalışalım. Burasının uzunluğu 4 birimdi. Burası 8 birim olarak verilmişti. ED uzunluğu 2, onu daha sonra yazacağım. Arkadaşlar şimdi AC'yi bulabilmek için şu DC'yi biraz uzatalım. Şöyle DC'nin uzantısını çizdik. Dolayısıyla AE'ye paralel olacaktır. Neden? Bu iki AED'ye dik ve DC de AED'ye dikse arkadaşlar bu ikisi birbirine paraleldir görmüş olduğunuz gibi. Tamam. A'dan da eğer bu DC'nin uzantısına bir dikme indirirsem ben buraya da H diyeyim. Mesela H. Ve burada bir dik üçgen özür dilerim dikdörtgen elde etmiş oluruz. Yani HDEA dikdörtgenini elde etmiş oluruz. O zaman burası 4 birim olacaktır. ED ile AH uzunluğu da birbirine eşit olacağı için arkadaşlar burası da 2 olur. Demek ki artık burada bir dik üçgen başka bir dik üçgen elde etmiş olurum. Bu şekli yani şundan dolayı burayı yana aldım. Hani şekil üzerinde fazla karalama olmasın. Hani daha net anlaşılsın diye arkadaşlar. Tamam, o zaman bu dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu yani AC uzunluğunu bulmamız gerekiyor. AC'nin uzunluğu dik kenar uzunluklarının karelerinin toplamının karekökü olacaktır. Demek ki AH'ın karesi artı HC'nin karesi olacaktır arkadaşlar. Karekök içerisinde. O da eşittir. Karekök içerisinde 2'nin karesi artı 12 olur. 8 artı 4. 12'nin karesi. Karekök içerisinde 4 artı 144'ten karekök içerisinde 148 buluruz. Karekök 148'i sadeleştirebilir. Yani kök dışına çıkartabiliriz aslında burada. Ama ben gerek duymuyorum. Çünkü buradaki dik üçgende yine Pisagor bağıntısını kullanacağımız için daha sonra yine karelerini alacağımızdan dolayı sadece karekök 48 olarak kalsın diyorum ben. Şimdi artık ne elde ettik? Bu zigzaglardan da kurtulalım. AC'yi ben karekök 148 bulduğuma göre bakın şöyle zigzaglardan kurtulursak daha net bir görüntü elde ederiz. Bu durumda AB'yi bulmak daha kolay olacaktır arkadaşlar. Pisagor bağıntısını burada yine yazalım. Burası 90 derece. AB'nin karesi artı BC'nin karesi eşittir AC'nin karesi olur. Bu durumda AB kare eşittir
AC kare eksi BC kare olur. Yani verilenleri de yerine yazarsak AB'nin karesi eşittir AC karekök 148'di. Karekök 148'in karesi eksi BC'nin de karesi 3 kök 3'ün karesi. Buraya kök 27 de yazabilirdik. Problem değil. AB'nin karesi eşittir. Karekök ve kare birbirini götüreceği için sadece 148 olur. Eksi bu da 27 olur arkadaşlar. 3'ün karesi 9, kök 3'ün karesi de 3 olacağı için 9 çarpı 3 27. AB kare eşittir. Bu ikisinin farkını alırsak 121. Demek ki AB uzunluğumuz arkadaşlar sadece 11 olarak bulunur. Bu eşitlikte tabi eğer bu bir denklemse eksi 11 ve artı 11 olarak çıkar ama AB bir uzunluk olacağı için pozitif değerini alıyoruz. Demek ki AB değerimiz 11 imiş arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sorumuzun cevabı bu kadar kolaydı. Umarım beğenmişsinizdir. Böylece videonun sonuna da geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız ve beğenme tuşunu basarsanız seviniriz. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.